Dostlar merhaba. Hadi gelin yayınıma. Bekliyorum. Yasemin Zerey ne zaman geldin ya? Yasemin Zerey. Banu Kabaş. Hoş geldiniz. Bunlar ne? Hoş geldiniz. Yalı Çapkını Fan da burada. Nuray Apsababa da burada. Ruhengiz de burada. Naile de geldi mi? Naile gelmiş. Bak Naile İmanlı selam diyor. Kemal teşekkür ederim. Antalya nasıl Kemal? Tarçın nasıl çıktın sen oradan? Gel Tarçın. Bak arkadaşlar yayına başlıyor. Yayına geldiler. Başlıyoruz hadi gel. Hoppala Tarçın Bey geldi. Tarçın Bey geldi arkadaşlar. Tarçın Bey aramızda. Tarçın'ı görmeyen var mıydı? Tarçın cici bebek. Güzel bebek. Tarçın Bey burada arkadaşlar. Tarçın el sallayalım mı? Tarçın. Hadi git arkadaşım. Hadi bakalım. Hop. Hatta git bakalım biraz. Nasılsınız dostlar? Nazilli'den Yaşar. Hoş geldin Yaşar. Patricia welcome. Afra Mert diyor. Patricia from Arjantin, Buenos Aires. Welcome Patricia. Meryem Demirbaş. Aynur Eroğlu. Yanıyor Adana diyor ya. Çok sıcak diyor. Naile ay çok tatlı dedi. Kemal ben görmemiştim diyor. Yalı Çapkını fena. Yalı Çapkını falan gördüm, olur mu öyle şey? Dilek Şenyurt neredesin? Dilek hoş geldin. Dilek Şenyurt arkadaşlar özel takipçim. Bakın yanında rozet de var, kırmızı rozet. Dilek Frankfurt'tan katılıyor. Kendisi geçen sene de benim özel takipçimdi. Ayrıcalıklı bir takipçim Dilek Şenyurt. Magazini çok seviyor. Sağ olsun benim haberlerimi, benim yorumlarımı da beğeniyor. Avşa Adası'nda tatildesin öyle mi Dilek? Canım iyi tatiller. Dikkat et kendine Dilek. Yaz yine yorumlarını okuyayım. Patricia Alba Ortega Arjantin'den. Vay. Patricia Alba Ortega Arjantin'den Afra diyor. Bak Dilek yine yazdı. İzindeyim diyor. Teşekkür ederim Dilek. Seni sormalı. Dilek Şenyurt özel üye. Kendisi magazine çok ilgili magazinle. Almanya Frankfurt'ta yaşıyor. Ve fırsat buldukça da benim yayınlarımı izliyor Dilek Şenyurt. Emine Yıldız merhaba Bilal Hocam. Aframız size çalışmaya verdi kendini diyor. Evet. Bir Andrea Jarez Zurita. Hola Maestro Bilal diyor Şili'den. Hola Andrea. Hola Andrea. Şili'den yazıyor bize. Yasemin Zerey, Naile İmanlı, Yaşar Çindemir. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. I love you. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Ve sizlere haberleri okumaya başlayalım. Benim penceremden, benim gözümden, benim derlediğim Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili de konuşacağız elbette. Ajda Pekkan'ı izliyor musunuz? Ajda Pekkan'ın konserleri hakkında bilginiz var mı? Sahne performansı hakkında bilginiz var mı? 80 yaşında kadın maşallah ne kadar enerjik değil mi? Ne kadar başarılı bir pop müzik sanatçısı. Danslarıyla, şarkılarıyla, sahnede duruşuyla, o güzelliği ve giydikleriyle 80 yaşında ama en fazla 40 yaşında gösteriyor. Ne kadar güzel bir kadın, ne kadar bakımlı bir kadın. Bugün bir ironi videosu çektim. Instagram hesabında paylaştım. Ajda Pekkan sahne yasaklansın Ajda Pekkan'a dedim. Çünkü onun yüzünden ileri yaştaki 80 yaş civarındaki karı kocalar birbirleriyle kavga ediyorlar. Bak Ajda Pekkan'a, gördün mü Ajda Pekkan'ı? Benim ondan neyim eksik? Sen niye Ajda Pekkan gibi olamıyorsun?
filan falan diye ve 80 yaşındaki çiftler, yaşlı çiftler arasında boşanma sayısı arttı bu yüzden dedim. Ajda Pekkan'a sahne yasaklansın. Böyle bir ironi yaptım ve bir video çektim. Tabii ki şaka. Ajda Pekkan bizim medarı iftiharımız ve dünyada onun gibisi yok. Hakikaten yok. Ben dünya üzerinde pek çok sanatçıyı yakından takip ediyorum. Yurt dışında da pek çok konserlere gidiyorum. Gittim de. Dolayısıyla Ajda Pekkan'ın, yani ileri yaşlarda şarkı söyleyen insanlar elbette var. Hemen her ülkede. Fakat ileri yaşta olup da Ajda Pekkan gibi olduğun yaşın yarısını gösteren yok yani. Yok böyle bir güzellik. Anlatabiliyor muyum? Ajda Pekkan'ın sırrı orada. Diyeceksiniz ki onun kadar estetik ameliyatı yaptıran mı var? Tamam, estetik ameliyatı yaptırıyor insanlar ama sonra yine sarkıyor. Yani estetik kesin kalıcı bir çözüm değil ki, yine sarkıyor sonra. Ama Ajda Pekkan'da öyle olmuyor. Bu nedir? Nasıl yapıyor? Nasıl beceriyor? Nasıl başarıyor? Fakat sesi de hiç yaşlanmıyor. Fiziği de böyle. Spor yapıyor tabii mutlaka. Haftada 3-4 kere spor yapıyor. Ajda Pekkan'ı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Başarıları daim olsun diyoruz. Evet, bize Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından yazan takipçilerimle çok mutluyum sizlerle tekrar bugün bu yayında buluştuğum için. Lydia Dupoy, merci Bilal diyor. You're welcome. Elanur Onur Akay yakında müjdeli bir haber veririm dedi. Dedi Onur Akay yakında, evet, iyi bir haber veririm inşallah dedi. Beğen sayısı yine çok az arkadaşlar. Lütfen eğer memnunsanız beğenin. Andre Zara merhaba. Sevinç Aydın merhaba, ben Afgan'ım ve sizi buradan selamlıyorum. Afgan kardeşim, ben de seni selamlıyorum. Farsça altyazıları ekliyorum Afganistan için. Afganistan Farsçası başka, İran Farsçası başka. YouTube'un her iki dilde de altyazıları var. Ekliyorum. Bu yayından sonra da ekleyeceğim. Altyazıdan da ne söylediklerimi takip edebilirsin ama belli ki Türkçe'ye de hakimsin. Naile İmanlı, Afra gözünde olan gözlük Mert'in gözlüğüyle aynı. Yaşa be Naile. Evet, bugün Afra Saraçoğlu'nun yeni bir fotoğrafı düştü. Biraz sonra bu videoya kapak olarak da paylaşacağım o fotoğrafı. Orada aramanıza gerek yok. Ben paylaşacağım zaten bu videonun kapağında. Orada Ajda Pekkan'ın gözündeki gözlük geçen gün Mert Ramazan Demir'in gözündeki gözlükle aynı. Demiştik ki gazetecilerle konuşurken Mert Ramazan Demir, Ajda Pekkan nereden çıktı? Afra Saraçoğlu'nun gözlüğünü almış. Afra Saraçoğlu'nun gözlüğünü takıyor. Geri ver o gözlüğü, geri yolla demiştik Mert Ramazan Demir. Hatırlayanlar olacaktır. Naile İmanlı, sen de yaşa be Bilal abi diyor. Ersin. Belkıs Atak, Hande'nin çektiği dizi beğenilmedi. Kimse seyretmiyor, rol yapamıyor. Ya Hande Erçel'de maalesef öyle bir rol eksikliği var. Bir rolde, oyunda bir eksiklik var. Oyuncu olarak rolünü tam iyi yapamıyor. Ama Hande Erçel'e şu ürünü tanıt de. Ürünleri çok iyi tanıtıyor. Koluna takıyor bilezikleri, yüzükleri, kolyeleri, giydiği elbiseleri, o işleri çok iyi yapıyor. Bir influencer gibi, bir fenomen gibi çok güzel taşıyor ama oyunculuğu zayıf. Bak bunu bilmiyordum. Oynadığı en son dizinin seyredilmediğini bilmiyordum. Çok takip etmiyorum çünkü. Miyase içme, Mert Çanakkale'de otelde bir oda tutmuş, haberiniz var mı? Mert her yerde zaten. Mert her yerde. Bakın Mert Afra'ya da bir şiir daha yazmış. Kızgınsın biliyorum bana. Özür için geldim kapına. Çok pişmanım sevgilim. Affet beni, barışalım. Eskisi gibi olalım yeniden. Şüphe etme sevgimden. Her şeyi unutalım. Yeniden başlayalım. Bir tek sevdiğim sensin. Pışık. Allah bilsin, kul bilsin. Aşkımı haykıracağım eğer kabul edersen. Evimizin erkeği olacağım. Ne. Evimizin erkeği olacağım demek, benimle evlenir misin demek. Tabii bunu ben yazdım. Mert'in dilinden
Mert barışma istiyor diye böyle her gün size bir şiir Mert'in ağzından yazıyorum. Maksat burada ortam ısınsın, biraz güzellik olsun, biraz sohbete renk gelsin şeklinde. Elanur barıştılar mı diyor. Henüz değil. Naine İmanlı, Emine inşallah. Vicky, Hande Erçel model olarak iyi, oyunculuğu zayıf. Ya geliştirebilir ya. Hande Erçel, bizi izliyorsan ya da izlersen sonra bu videoyu, bu sese kulak ver. Oyunculuğunu geliştir. Yani geliştirilebilir bir şey oyunculuk. Biraz daha az seyahat et sevgilinle Hakan Sabancı'yla. Oyunculuğa daha fazla ver kendini Hande Erçel. Yaparsın ya. Kimler neler yapıyor, niye yapmayasın? Yargıtay şöyle bir karar verdi arkadaşlar. Siz de fikrinizi söyleyin. Şimdi genel mahkemeye bir kadın şikayette bulunuyor. Diyor ki işte şu falanca adam diyor beni diyor evimin penceresinden banyoda yıkanırken gözetledi, izledi beni diyor. Evimin penceresinden dışarıdan beni gözetledi, izledi diyor. Mahkemede yargılıyor bu adamı ve yerel mahkeme bu bir cinsel taciz suçudur diyor ve sana ona uygun bir ceza veriyor, hapis cezası. Bu bir banyoda çıplak yıkanan kadını gözlemek cinsel taciz suçudur diyor. Ondan sonra bu suçlunun avukatı da Yargıtay'a, üst mahkemeye başvuruyor ve bu kararın düzeltilmesini istiyor. Biz bu kararı kabul etmiyoruz. Bu cinsel taciz suçu değildir. Benim müvekkilim, benim savunduğum insan suçsuzdur diyor. Yargıtay'da bunu inceliyor konuyu ondan sonra ve şöyle bir karara varıyor. Banyo yapan kadını izlemek cinsel taciz değildir diyor. Özel hayatın gizliliğini ihlaldir diyor. O kararı bozuyor. Siz ne diyorsunuz? Bu suç cinsel taciz suçu mudur? Bir taciz suçu mudur? Yoksa özel hayatın gizliliğini ihlal midir? Yoksa ikisi birden midir? Bence Yargıtay tek karar veriyor. Özel hayatın gizliliğini ihlal diyor. Bence iki suç birden işleniyor burada. Hem cinsel taciz hem de özel hayatın gizliliğini ihlal. Şimdi Yargıtay cinsel taciz değildir derken şu bakımdan şuna dayandırıyor. Burada diyor bu kadına diyor cinsel nitelikli bir eylemde bulunmamış ya da fiziki bir temasta bulunmamış diyor. Bir eylem yok diyor. Cinsel nitelikli ya da fiziki bir temas yok diyor. Olması mı lazım ya? Eğer öyle bir şey olsa zaten tecavüze girer. Yargıtay'a bak ya. Bence burada iki suç birden işlenmiş. Arapça ya da Farsça yazan bir arkadaşımız Bilal Bey çok lezzetlisiniz diyor. Herhalde Bilal Bey keyif veriyorsunuz anlamında söyledi. Yoksa ben yemek değilim ki ya. Ama diller farklı olunca yanlış da yazılabiliyor, yanlış ifade edilebiliyor. Belki bunu Google Translate'ten çevirdi. Gülşen diyor ki kadın penceresini kapatsaydı diyor. Ama Gülşen eylem suç olmuş, suç işlenmiş artık. Yani geriye dönmenin alemi yok. Bilal Bey şiir kitabı çıkarsana diyor bir arkadaş. Elanur aynen öyle bence affedecek diyor. Mert Afra'yı bırakmaz diyor. Miledi Gürcistan'dan yazıyor. Bak dilleri söküyorum artık. Bu Gürcü yazısı. Mert Afra'nın peşini bırakmazsa Afra onu affeder. Süheyla diyor ki ben yemek değilim diyor. Demin bana söyleneni espriyle. Onu abiye teşekkürlerimi iletir misiniz diyor Dila. Bilal abi çok sevindim ve çok mutlu oldum. Dudaklarıma çok çok teşekkür ederim diyor. Boguslava Aleksandrovska. Hello Bilal Bey diyor. Hello. Sadun Akil. O bayanın nerede banyo yaptığı önemli diyor. Aman ya ne olur ya. Ya suç işlenmiş suç. Seyredilmiş artık.
Nerede banyo yaptı? Hamamda yapmadı tabii. Kendi evinde yaptı. Elanur. Dilek Şenyurt geldi. Özel üyem Dilek Şenyurt geldi. Hoş geldin Dilek Şenyurt. Dilek Şenyurt'un rozeti ne kadar güzel. Kendi nick rengi de yeşil, rozeti kırmızı. Vallahi Bilal Bey, muska olmuyor bu işler. İcraatla, mişle, muşla olmuyor bu işler. İcraat lazım diyor. Dilek Şenyurt, ben olsam hemen Afra'yı istemeye giderim hemen diyor. Çok güzel Dilek. Ben de aynı fikirdeyim. Zaten Dilek, geçen gün ben de evlenme teklifiyle git dedim. Eğer barışmak istiyorsa, seninle barışmasını istiyorsan evlenme teklifiyle git dedim. Dilek, haklısın. Dilek Şenyurt Frankfurt'ta yaşıyor. Şu anda Türkiye'de Marmara Denizi'nde bulunan Avşa Adası'nda tatilde Dilek Şenyurt ve bizi izliyor. Evet, demek istediğim buydu. Bildiğiniz gibi transit kullanıyorum diyor. Evet, lezzetlisin Bilal Bey, çok lezzetlisin diyen arkadaş yazıyor şimdi. Evet, demek istediğim buydu. Bildiğiniz gibi transit kullanıyorum. Tabii translate kullanıyorsun. Demek istediğin, Bilal Bey, çok keyif veriyorsundu, değil mi? Benim söylediğim gibi. Teşekkür ediyorum. Sağ ol güzel kardeşim. Aramıza hoş geldin. Hangi dil bu? Arapça mı, Farsça mı? Ben ayırt edemiyorum. Ne olur kusura bakma. Urduca, Arapça, Farsça, bunların yazımı birbirine benziyor. Yegane. İyi günler, iyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben böyle konuşurum. Beni susturmanız lazım. Mehmet Ali Erbil'i izliyor musunuz? Mehmet Ali Erbil Kanal D'de turnike yarışma programında eski günlerine geri döndü. Çok keyifle izliyorum ben Mehmet Ali Erbil'in sunumlarını. Turnikeyi izliyor musunuz bilmiyorum. Mehmet Ali Erbil Türkiye'de çok ünlü bir sunucu. Yurt dışından bizi izleyenlere söylüyorum. Kendisi 40 yıldır ekranlarda özellikle yarışma programları sunuyor. Çok esprili bir dili var. Biraz da çapkın. Şu anda 66 yaşında ama hala çapkın olduğunu duyuyoruz. Ve bu çapkınlığın konuyla ne alakası var? Bilal, nereden kattın bunu şimdi? Ve Mehmet Ali Erbil, biraz evvel izledim tekrarını. Hafta içinde yaptığı turnike programının, yarışma programının tekrarını. En büyük ödül araba. Yarışmacı diyor ki, işte ne olur Mehmet Ali Bey, yani biliyorsunuz o klasik insanların Mehmet Ali Erbil'e ricasını. Ne olur Mehmet Ali Bey yardımcı olun, yardımcı olur, ama Mehmet Ali Bey eski Mehmet Ali Erbil değil. Türkiye'de ekonomi çok kötü olduğu için artık televizyon kanalları öyle iyi para kazanamıyor. Dolayısıyla yarışmalarda büyük hediyeler de vaat ediliyor ama çok az çıkıyor yarışmacılara. Ne olur Mehmet Ali Bey yardımcı olun da işte arabayı alayım filan. Mehmet Ali Erbil yardımcı olmuyor ve kadın kendi bildiğiyle başaramıyor, arabayı alamıyor. Giderken de, yani yarışmanın sonuna doğru da sitem ediyor. Ama Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali'nin şu sözünü çok beğendim buna cevap olarak. Buraya gelirken de arabanız yoktu, giderken de yok diyor, dedi. Çok şık bir şekilde. Yani niye sitem ediyorsun ki bana der gibi. Buraya gelirken de arabanız yoktu. Giderken de arabanız yok. Ama turnike araba dağıtmaya devam ediyor. Wow! Diye böyle şovla bitirdi. Sanki her yarışmada araba veriliyormuş gibi aynı havayla bitirdi. Mehmet Ali Erbil'i ben çok seviyorum. Evet, Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşının deniz kazasını biliyorsunuz. Geçtiğimiz gün bu kazayı anlatmıştım size. Bir gemi çarpmış olabilir diye. Sonra ertesi gün çarpan gemi bulundu. Kaptanı gözaltına alındı. Sonra savcılık adli kontrol şartıyla serbest bıraktı kaptanı. Kaptan, ben çarpmadım, bir gürültü geldi ama ben yapmadım filan gibi bir laflar söyledi. Buna rağmen adam kayıp. Halit Yukay, 52 yaşındaki iş adamı, 45 yaşında pardon, kayıp. Teknesine gemi çarpınca denize düştü. Ne olduğu bilinmiyor. Kıvanç Tatlıtuğ Mikonos'tan, Yunanistan'dan geldi. Arkadaşını arıyor. Arama çalışmalarına katılıyor. Günlerdir aranıyor orada. Helikopterler havada, denizde sahil güvenlik botları, dalgıçlar arıyorlar fakat daha ulaşamadılar. Canlı ulaşmak bundan sonra zor tabii, Allah bilir, ama
ne canlı ne cansız daha ulaşamadılar ve bugün biraz evvel kaptan tutuklandı, nihayet tutuklandı. Arel 7 gemisinin kaptanı. Çünkü ailesi itiraz etmişti. Bu kaybolan iş adamı Halit Yukay'ın ailesi onun serbest bırakılmasına itiraz etmişti. Az önce tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İnşallah kaybolan iş adamı sağ salim bulunur diyoruz ama artık ümidimiz de çok çok azaldı. 6 gün oldu olayın üzerinden geçti. Bakalım. Allah'tan ümit kesilmez. Burada mısınız? Niye beğen sayısı yükselmiyor? Dilek Şenyurt ne yazdı? Biz onların arasındaki en özenini bilemeyiz. Eğer önceden ayrıldılarsa da herkes yolunda mutlu olsun. Hayat kısa, gençler mutlu olsun, huzurlu olsun, sağlıklı olsun. Evet, Dilek Şenyurt illa da barışsınlar, ne olur barışsınlar demiyor. Bazı arkadaşlar ısrarla öyle diyorlar. Onlar da haklı. Çok sevdikleri için, sevdikleri çiftin barışmasını arzu ediyorlar. Dilek Şenyurt da diyor ki o en iyisini onlar bilir diyor. Ve Dilek'in başka bir mesajı, kırmızı rozetli, yeşil nikli Dilek Şenyurt. Herkes tabii ki ayrılsalar da yoluna bakacak. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Bitmişse. Evet, Afra Saraçoğlu yoluna bakıyor ve son derece başarılı bir şekilde yeni dizisinin çekimleri devam ediyor arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun. Biraz sonra bunu konuşacağız ama onu konuşmadan evvel benim yaşadığım bu Bodrum, yazları yaşadığım bu Bodrum, yurt dışından bizi izleyen takipçiler için özellikle söylüyorum. Yabancı izleyiciler için söylüyorum. Mesela Fransa'da Saint-Tropez, Fransa'da Cannes, Fransa'da başka yani o Côte d'Azur'daki o güzel yerler neyse Bodrum'da öyle bir tatil yeri. Amerika'da işte Marbella neyse mesela Miami etrafındaki Florida'daki o tatil kasabaları neyse, İspanya'daki tatil kasabaları, İtalya'daki yine öyle tatil yerleri o ayarda ve ben burada yaşadığım için söylemiyorum ama hepsinden de daha güzel. Ah keşke gelseniz görseniz. Burada 30 tane koy var. Hepsinin merkeze uzaklığı, merkez burası. Bütün bu koyların 30 tane böyle koy var. Merkeze uzaklığı hepsinin yarım saat ve hepsi cennet gibi güzel yerler. Ben bütün dünyayı gezdim aşağı yukarı. İnanın bana her yerden çok daha güzel Bodrum. Ve Bodrum o yüzden çok rağbet gören bir yer. Geçenlerde Liverpool'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Salah geldi burada Salah. 10 milyon dolara bir ev aldı. Burada tatil yaptı ve gezdi gördü burada yer almak istedi Bodrum'da. 10 milyon dolara yer aldı. Gelenler bir daha geliyor. Bütün dünyadaki en güzel oteller, 7 yıldızlı oteller, restoranlar Bodrum'da şube açıyor. İstanbul'da açmadan Bodrum'a geliyorlar. Bodrum'da şube açıyorlar. Ve bizim ünlülerimiz de, Türk ünlüler de burada tatil yapmayı tercih ediyorlar. Oyuncular, şarkıcılar. Oktay Kaynarca ATV'deki dizilerde başrollerde oynayan yıllardır ve şu anda ATV'de bir yarışma programını sunan Oktay Kaynarca da burada ve çok genç bir sevgiliyle geldi. Çok genç bir kızla geldi. Oktay aşağı yukarı 60 yaşına geldi. Yanındaki kıza baktım en fazla 24-25 yaşında gösteriyor. Burada Bites koyunda bir plajda gün boyu locadan çıkmadılar ve gazeteciler de onları görüntülemeyi başarmış. Oktay bundan 13 yıl önce evlenmişti. Kısa sürdü, bir sene sürdü. Bir daha da evliliği hiç denemedi.
Sordular kendisine, ya bir çocuğun yok, çocuk olsun istemez miydin, çocuk olsun istemez misin diye. 5-6 tane çocuk yapardım dedi, bugünkü aklım olsaydı. Evlenmek ve çocuk yapmak bence askerlik gibi önceden yapılması gereken bir şey. Herhalde 20'li yaşları kastediyor Oktay. Ama Oktay Kaynarca'nın bir çocuğu olsaydı, bir oğlu ya da kızı olsaydı çok çok güzel olurdu. Belki bundan sonra öyle bir kadın çıkar karşısına çocuk yapmak isteyebileceği, hiç belli olmaz. Gerçi 60 yaşında çocuk yaptığın zaman tabii ki o çocuk büyüdüğü zaman bir şekilde doğanın kanunu gereği babasız kalma ihtimali çok fazla. Büyürken, belki de çocukken, Allah gecinden versin. Oktay Kaynarcı'ya Allah ömür versin. O yüzden daha erken yaşlarda çocuk yapmak en doğrusu. Burada mısınız? Erhan Yağmur. Erhan Yağmur at yarışı meraklısı. Geçen sene de böyleydi Erhan. Benden hep tahmin istiyor. Dayı sağlam at verir misin? Hangi ayakta takıldın? Erhan hangi ayakta takıldın? Hülya Özkan merhaba. Stoak merhaba. Sadun 60 yaşında biri 23 yaşında bir kızla beraber olması şık değil diyor Sadun Akil. Kemal merhaba. Hülya ha 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 diye güldü. Herhangi bir ayak at lazım sen söyle. Peki 3. ayakta 4 numara. 3. ayakta 4 numara oyna. Akile Kabaca merhaba Akile, nasılsın, iyi misin? Dostlar burada. Dostlar geldiği zaman ben de ben de mutlu oluyorum. Türkbükü ve Gündoğan'a çok gelirim diyor Vicky. Bodrum'un en güzel koyları yazık ki fazlasıyla betonla doluyor diyor. Evet, evler yapıldı artık yapılmaz ama zannetmiyorum ya. Bir de Bodrum'un güzelliği beyaz renkten başka renge boyayamıyorsunuz evleri. O güzel bir bembeyaz gözüküyor her taraf. Güzellik oluyor. O güzel bir tablo oluyor. Ama tabii ki daha çok yeşil olsa, daha çok ağaç olsa, daha çok doğal gözükse her taraf en iyisi değil mi arkadaşlar? Yıldız Çelik abi ben girer girmez beğeniyorum dedi. Teşekkür ederim Yıldız Çelik. Erhan Yağmur çok sağ ol dayı oynayacağım diyor. Hadi bakalım Erhan. Sadun Akil dostlar beğeni yapmıyorlar diyor. Lütfen beğeni yapın arkadaşlar. Alketa geldi. Peki arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Biliyorsunuz ben her gün yazı da yazıyorum. bilalozcan.com web sitemde her gün güncel konularda ve magazin konularında yazı yazıyorum. Bugün yazımın bir kısmını Afra Saraçoğlu'na ayırdım. Oradan bir metin okumak istiyorum size. O yazıdan okumak istiyorum. Afra Saraçoğlu'nun heykeli nereye dikilecek? Afra Saraçoğlu'nun bir heykeli var biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Afra Saraçoğlu'nun heykelini biliyor musunuz? Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in Bilal Bey sizce Afran barışacak mı? Sizin hisleriniz nasıl? Benim hislerim barışacak şeklinde. Bilal abi 54.700 kişi olmuşsun. Hayırlı olsun abone. Daha fazla değil mi? 54.700 mü? Peki. Tamam doğru. 54.700. Kemal teşekkür ediyorum. Evet. Doğru söylüyorsun Kemal. Teşekkür ediyorum. Erhan Yağmur diyor ki dayı Afra hamile mi? Bombayı patlat dayı diyor. Emine Yıldız bildi. Gülşen Dönmez hayır Erhan kafayı yemedi. Erhan'ın sorusu şuydu. Dayı Afra hamile mi? Bombayı patlat dayı. Ve Gülşen Dönmez diyor ki Erhan kafayı mı yedin sen diyor. Erhan Yağmur biraz geç konuştu. 1,5 sene kadar geç konuştu bu konuyu Erhan Yağmur. Peki arkadaşlar bu konuyu kapatalım Erhan. Pera dizisinin çekimlerinde sona çok az kaldı. Çekimler kendi yazımdan okuyorum. Bugün yazdığım yazıdan.
Çekimler adeta cennetten birer köşe olan Çanakkale'ye bağlı Assos, Ayvacık ve Küçükkuyu'da sürüyor. Gittiniz mi Çanakkale'ye? Çanakkale'ye gitmeyenler mutlaka gitsinler. Çanakkale'nin hem kuzeyini gezsinler, kuzeydeki o şehitler abidesinin olduğu kısmı gezsinler. Hem güneye Çanakkale tabii il merkezinin, şehir merkezinin şehri de gezin ve güneyine inin. Çanakkale'den aşağı doğru, Ayvalık'a doğru giderken o sahiller cennet. Çanakkale'ye bir saat kadar uzaklıkta Assos koyu var. Orada Ayvacık ilçesi var. Küçükkuyu var. Cennet gibi yerler. Hakikaten çok güzel yerler. Şimdi dizi İstanbul'dan sonra Çanakkale'ye taşınmıştı 10 gün kadar evvel. Ve çekimler orada devam ediyor, sürüyor. Setten bir arkadaşım özellikle Adatepe köyünün şirinliğini anlata bitiremiyor. Adatepe köyü çok çok güzel. Google'da da Adatepe Çanakkale yazarsanız Adatepe köyü diye resimleri çıkar köyün. Ne kadar güzel. Doğanın içinde deniz, karşıda. Afra Saraçoğlu ve arkadaşları orada çekiyorlar, devam ediyorlar. Bu yeni dizisinin Afra Saraçoğlu'nun merakla beklenen bu yeni dizisinin 35. set günü. Setten hep güzel ve olumlu haberler alıyorum. Tüm ekip çok uyumlu ve hiç sorunsuz bir iş çıkartmanın keyfini yaşıyor. Afra Saraçoğlu'nun performansından yönetmen de yapımcı da çok memnun. Senaryo gereği Afra'nın canlandırdığı Pera karakterinin bir heykeli yapılmış. Bir fanı bana mesaj yolladı. Bilal Bey lütfen yazın. Bu heykeli kaybetmesinler. Çekimler bitince biz fanlar bunu bir parka dikelim. Heykel dikme işleri öyle sandığınız gibi kolay olmuyor gençler. Nereye dikilecekse ilgili belediyenin meclisinin toplanıp karar alması lazım. Hem durun bakalım, Afra Saraçoğlu için böyle şeyler daha henüz çok erken. İyi oyuncu, çok yetenekli, tamam ama daha yolun başında sayılır. Kendisine de sorsanız aynı şeyi söyleyecektir. Afra Saraçoğlu'nun başarısı devam etsin, yükselmeye devam etsin. İnşallah onun da büstünün, heykelinin dikileceği günler gelir arkadaşlar. Ama şunu söylemek isterim ben burada. Diziyle ilgili her şey son derece güzel devam ediyor. Çekimler başarıyla sürüyor ve Afra Saraçoğlu'nun çok farklı bir karakteri canlandırdığı biliniyor, söyleniyor. Çok herkesi şaşırtacak, ters köşe yapacak bir rolü var Afra Saraçoğlu'nun ve onun oyunculuğunun konuşulacağı, ön plana çıkacağı. Afra Saraçoğlu orada o kadar mutlu ki arkadaşlarıyla çalışırken, hem doğa çok güzel, hem ortam çok güzel, hem rolü çok güzel. Geçmişteki yaşadığı bütün üzüntüleri üzerinden attı Afra Saraçoğlu. Onu arayıp ulaşmak isteyen arıyor. İşte canı isterse açıyor konuşuyor, canı istemezse konuşmuyor. Mert Ramazan Demir'le de bir süre aramalarına cevap vermedi ama en son aramasına cevap verdiğini söyledi Onur Akay. Onur Akay'ın da haber kaynakları son derece sağlam. Yani ondan izin almadığım için haber kaynaklarını söyleyemiyorum ama bildiğinizden daha önemli haber kaynakları, daha sağlam tahmin ettiğinizden. Dolayısıyla aralarında bir iletişim var ama konu barışma değil, henüz barışma aşamasında değil. İşte birbirleriyle güzel güzel konuşuyorlar. İnşallah öbür aşamaya da geçilir diye ümit ediyoruz. Vicky muhtemelen yeni bir stüdyonun deposunda olacak dedi. Neyi sordu? Ha şey mi? Heykel mi bu iş bittikten sonra? Hülya diyor ki gömleğinize bayıldım diyor. Ben de çok severek giyiyorum bunu. Ben de çok severek giyiyorum bunu. Teşekkür ederim Hülya. Bence Afra'nın heykelini Mert'in evin önüne yapsınlar diyor. Günün manşetini Kemal attı. Evet, her gün günün manşetini atıyoruz arkadaşlarla birlikte. Günün manşetini Antalya'dan bize yazan sevgili arkadaşımız Kemal attı. Bence diyor Afra Saraçoğlu'nun heykelini Mert Ramazan Demir'in evinin önüne diksinler diyor.
Sen çok yaşa Kemal. Aysel Eliyeva, Türkiye'de hava sıcak mı Bilal? Abi çok sıcak. Aysel, o yüzden dışarıya çok çıkmıyorum. Sizle yayın yapmak için çıkıyorum. Genellikle ben evin içindeyim. Oda oda geziyorum. Çok şükür hem alt katta hem üst katta klimam var. Klimasız duramıyorum. Yani klima nemi de kırdığı için bu ağırlık, bak şimdi hava tahammül edilir bir sıcaklık şu anda burada akşam saatleri. Fakat nem yüksek. Ama klimalı ortamlarda nem olmadığı için mecburen kapalı yerde kalmak istiyorum. Eskiden böyle değildi. Eskiden böyle değildi. Çok bozuldu iklim. Çok bozuldu. Bu kadar sıcak olmazdı. Rahatsız etmezdi sıcaklık olsa bile. Nem olmazdı bu kadar. Evet. Kemal, havalar zaten Mert ile Afra konuşulacak. Bir de aşık olunca bayağı sıcak oluyor diyor. Aysel, bu sene sanki geçen sene daha sıcak. Aynen öyle ya. Aynen Banu Kavaş, Derya Bayrak. Evet, dilerseniz sizler de özel üyem olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken yönlendirmeleri takip edeceksiniz. Ana sayfamdaki yönlendirmeleri takip edeceksiniz özel üye olmak için. Özel üyelerin ayrıcalıkları da var. Onların mesajlarını, onların yorumlarını ilk önce okuyorum. Onlarla sohbet de ediyorum. Şimdi onlarla canlı yayın yapmak da istiyorum. Dilek Şenyurt burada mısın? Dilek, sen de canlı yayın planlayalım Dilek. Dilek özel üyem. Canlı yayın planlayalım. Haftada 2 kere benim canlı yayınıma gel ve dilediğin gibi konuş, anlat, sor. Olur mu? Özel üye olarak böyle bir ayrıcalığım var. Dilek Şenyurt demin aramızdaydı. Ayrılmış olabilir ama bunun sonradan seyreder bu videoyu. Patricia diyor ki o kızı popüler yapmayın. Arjantin'de yetenekten dolayı değil bir sanatçıya çıktığı için gelenlere Sabana kadrosu diyoruz. Şeyi söylüyor Patricia. Arjantin'den Patricia, Buenos Aires'ten. Ben de Arjantin'e geldim Patricia ve ülkenizi, insanlarınızı çok sevdim. Yalnız Patricia, sabahları kahvaltıda tatlı yiyorsunuz ya, ona alışamadım. Yani biz tamam sabahları kahvaltıda işte peynir, zeytin filan yerken yanında tereyağı, işte yerken yanında bal süreriz, reçel yeriz. Ama yani tatlı ağırlıklı değildir. Fakat sizin kahvaltılarınızda o yaptığınız poğaça gibi ama tatlı olan hamur işleri filan çok ilgimi çekti. Çok tatlı yiyorsunuz. Çok tatlı yiyorsunuz. Kimi çok sevebilir bunu ama işte ileriki yaşlarda sağlığa zararlı değil mi Patricia? Bilmiyorum, ne diyorsun? Arjantin'de yemek işleri çok önemli arkadaşlar. Dilerim hepiniz gitme imkanı bulursunuz. Çok güzel insanları var Arjantin'in. Ve bizi de seviyorlar. Türkleri de seviyorlar. Tanıyorlar zaten. Biliyorlar. Patricia Alba Ortega da Arjantin'den bizim takipçimiz. Evet. Özel üyelerin ayrıcalıkları var arkadaşlar. Onlarla canlı yayın yaptığımı söyledim. Onları sosyal medyada takip ediyorum. Karşılıklı takipleşiyoruz. Yorumlarda ayrıcalıkları var. Ve dilerseniz canlı yayınıma katılacağınızı da söylemiştim. Sevgi Şen, Mert bundan sonra heykelini seyreder diyor. Sevgi yapma ya. Sevgi yapma. Barışmalarını istiyoruz Sevgi. Niye öyle dedin? Sito Ak, bence Mert Afra'yı çok seviyor ama arkadaş çevresi biraz başıboş liseliler gibi. Mert ve Afra Saraçoğlu'nun arkadaş çevresi. Mert'in arkadaş çevresi. Afra'nın da arkadaş çevresiyle Afra'nın ilişkileri de çok kemik. Afra da arkadaşlarına çok düşkün. Elanur diyor ki Mert Afra'yı teliyle, duayla Afra'nın annesinden istesin bence diyor. Ha, gelin yapsın diyor, evlensin diyor Elanur. Telli duvaklı gelin yapsın, evlensinler diyor. Yıldız Çelik abi, Mert Ramazan Demir'in dizisi devam ediyor mu acaba? Mert Ramazan Demir'in dizi çekimleri devam ediyor. Dilya diyor ki biz de Türkmenistan'dayız, çok sıcak diyor.
Aysel Eliyeva, abi ben üyeliği yapamıyorum ya diyor. Niye yapamıyorsun Aysel? Yapay zeka kullanıyor musun? Yapay zekaya sor, o seni yönlendirir. Ya da YouTube'a sor. YouTube'da da soru kısımları var. Oralara sor. Persona appellido. All the happens in the world of Afra Always. Evet. Afra, Afra, Afra. Peki dostlar, peki arkadaşlar. Afra'yı çok seviyoruz. Mert Ramazan Demir'i çok seviyoruz. Barışsınlar ama barışmazlarsa da ikisi için de hayat çok güzel olsun. Hayat çok güzel olsun. Başarıyla dolu olsun. İkisi de çok mutlu olsun. İkisini de çok seviyoruz. Sizleri de ben çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim seyircimsiniz. İyi ki her gün sizlerle yayın yapıyorum. Kendinize iyi bakın, olur mu? Beğen yapmayı unutmayın. Abone olmadan beni izleyen %60 seyirci var. %40 kadar abone, %60 abone olmadan izleniyorum. Bu güzel mi değil mi tam bilemiyorum. Ama keşke abone olmadan beni izleyenler de eğer beğeniyorlarsa abone olsalar, benimle birlikte bu yolda yürüseler, her gün canlı yayınlarımı izlesinler. Benim gibi her gün canlı yayın yapan başka bir magazin kanalı yok. Başka bir güncel haber kanalı yok arkadaşlar. Her gün sizlerle yarım saat, 40 dakika, bazen 50-55 dakika yayın yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.